Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Ethem Çakır. Osmanlı'nın doğaya, hayvanlara, ağaçlara davranışı üzerine sizlere bahsedeceğim. Doğa koruma, yaban hayatı çalışmaları yeni bir olgu olmasına rağmen temelleri geçmişe dayanan bir konudur. Biyoçeşitlilik tüm dünyanın ortak zenginliğidir. Doğa, canlı, cansız varlıkların bir bütün içerisinde birbirleriyle etkileşimi olan varlıkların tümüdür. İnsana değer vermeyen bir kültür ve medeniyetin çevreye değer vermesi, korumaya ve güzelleştirmeye çalışması düşünülemez. Gittikleri yerlere ince hislerini götüren Osmanlı, doğayı korumada ve hayvanlara davranışında merhametini görüyoruz. Yaban hayatına yönelik kurulan vakıflar, fermanlar bunun en somut örnekleridir. Osmanlı döneminde kayıtlara geçen vakıf sayısı 26.300 civarındadır. Bu açıdan bakıldığında yaratılanı yaratandan ötürü hoş görme prensibiyle hareket eden Osmanlılar'da hayvanlara, kuşlara ve ağaçlara karşı beslenen sevgi dini bir vazife derecesine ulaşmıştır. Dünyanın ilk çevre kanunu Kanuni Sultan Süleyman döneminde oluşturuldu. Mevcut ağaçların sulanmasına yönelik vakıflar kurulmuştur. Koruma altına alınmış korular da söz konusudur. Hatta Sultan Murat birisinin kendisi kenarda bir şeyler yerken yularından tuttuğu buğday yüklü atını yük altında beklettiğini görünce çok kızmış. Atın sahibine yükü yükletmiş ve önüne koydurduğu otları yiyinceye kadar adamı öylece bekletmiştir. Sadece hastalanan hayvanlara yönelik çeşitli şehirlerde hayvan hastaneleri kurulmuştur. Osmanlılar'da hayrat ve sanat duygusu kimisinin nehirler üzerine köprü yaptırmasına, kimisinin de yolları tesviye etmesine, temizletmelerine ve kaldırım döşemelerine sebep olur. Her kesilen ağaç Allah'ın izniyle kesilmelidir. Şöyle deniyor Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresi 5. ayette. Bir hurma ağacı kestiniz yahut onu kökleri üzerine dikili bıraktınızsa bu Allah'ın izniyledir. Yoldan çıkmışları rezil etmesi içindir. Tarihimizde İstanbul'un fethi sırasında ağaç kesilirken ağaç seçiminde mimar ve mühendisler hazır bulunmuş ve karar verdikleri gerekli ağaçların kesimine izin vermişlerdir. Demek ki Fatih Sultan Mehmet ve milleti bunu Kur'an ışığında yakalamışlardır. Osmanlı'da muhtaç olan insanlar için açılan aş evlerinin yanında kedi ve köpekler de doyurulurdu. Hayvanlara bakılması için uşak tutulur, maaş verilir, fırıncılar ve kasaplara köpek için aylık para verilirdi. İkinci Abdülhamit döneminde çıkan Kudüs salgınında padişah köpekleri öldürtmek yerine Kudüs'la savaşmayı tercih etti. Kudüs'ü engellemek için dünyanın 3. Kudüs Enstitüsü'nü İstanbul'da açtırdı.
Dünyanın ilk hayvan hastanesi Bursa'daki Düşkün Leylekler Evi. Osmanlı Devleti'nin hayvanlara verdiği önemin en güzel örneklerindendir. 19. yüzyılda Alman Meraşeli Moltke, Üsküdar'da hizmet veren kedi hastanesinin varlığını anılarında yer vermiştir. Ayrıca Şam'da Yeşil Mera denilen yerde bugünkü şehir stadyumunun bulunduğu alanda çalışma gücünü yitirmiş, emekliye ayrılmış hayvanlara hayat boyu bakımlarının sağlandığı bir çiftlik vardı. 17. yüzyılda Osmanlı ülkesini gezmiş olan Fransız avukat Guel ise Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine mahsus bir hayvan hastanesinin varlığından bahsetmektedir. Binek hayvanların tatil günleri var. Cuma günü çalıştırmak yasaktır. Güzelce bakımları yapılır. Yükleri boşaltıldıktan sonra binmemeleri gerektiği uyulan kurallar içindedir. Konuyla ilgili bir belgede ise İstanbul'un hamallarının ilkinden sonra atları çalıştırdıkları ve dahası yükün üzerine bindikleri belirtilerek bunun önlenmesi istenmektedir. Buna uymayanların şiddetli ceza verileceği halka duyurulmuştur. Osmanlılar'da kuş sevgisi sahipsiz hayvanlar konusunda öne çıkan en bariz örneklerdir. Süslü büyük binalarda kuş yuvaları yapılmıştır. İlk kuş evleri Sivas'ta 13. yüzyılda yapılan İzzettin Keykavus şifahanesindedir. Osmanlıların çevreyi temiz tutmaları konusunda büyük titizlik gösterdikleri tespit edilebilir. Bu meselede takip ettikleri yöntem önce kirletenlerin uyarılması, buna rağmen kirletmeye devam edenlerin cezalandırılmasıdır. Bu ceza kirletene temizletme, leşi suçlunun başına geçirip dolaştırma, küreğe konulma, sürgün cezaları verilmiş olduğu görülmüştür. Bu temel ve belirleyici değerlerin padişahtan tutun da halka kadar nüfuz ettiğine ulaşabildiğimiz veriler tanıklık etmektedir. Bu değerlere göre davranmayan ve doğaya zarar verenlerin ise hukuki müeyyidelere muhatap olduğu görülmektedir. Aynı zamanda çevreyi kirletmenin, canlılara zarar vermenin kul hakkına gireceğinin şuuruyla hareket etmektedirler. Osmanlı Devleti'nin doğaya verdiğini, önemini kısaca burada bahsetmiş olduk. Gelecek kuşaklara güzel yarınlar bırakmak dileğiyle